Merhaba arkadaşlar, ben Stein. Age of Empires Mobile'in yeni bir bölümünden sizlere merhabalar. Şimdi bugün iki tane güncelleme inceleyeceğiz. Tabi bunları eski oynadığımız oyunlardan derleyeceğiz. Aslında bakarsanız benzediği kadarıyla. Bir çiçek etkinliği var gelecek. Bir de ekstrasında bir paralı asker var. Bunları eski oyunlarına biraz uyarlayıp ondan sonra şey yapayım, yayınlayayım dedim. Şimdi şöyle sizlerle beraber okuyayım. Bir de açıktan bölümde Telegram'ımız var. Zaten güncelleme notları ekstra orada da var. Kendiniz de incelemek isterseniz. Bazı bölümleri çünkü kırpılmış şeklinde alabildim. Ee, O yüzden sizlere bu şekilde yayınlayayım. Şimdi kale testleri ve paralı asker sistemi diye bir sistemimiz geliyor. 17 Mart'ta yeni bir iç kale geliştirme mekanizması olan kale testleri ve özel paralı asker sistemi kullanıma sunulacak. İşte özelliklerin bir ön izlemesi diyor. Kale tesislerini geliştirmek hem savaş hem de gelişim kabiliyetini arttırır. Bu tesisler şehir merkezi seviyede birlikte açılır. Şimdi şehir merkezimizde bir yer açılacak. Bunları orada elde edebileceğiz. Kilit açma gereksinimleri kasabanız 26 seviye olması lazım. Ve sonrasında görkemli çağ ilerlediğinde iç kalenin içindeki tesisler butonu görünür. Bir tane buton ekleniyor. Bunların kilidini açmak veya araştırmak için teknik puanlar harcaman gerekir. Teknik puan keşif oynanışı yoluyla veya belirli paketlerle alınabilirmiş. Tamam mı? Paket veya işte keşif oynanışı gibi bir özellik de gelecek. Sonra ikinci bölümde de böyle sıralama şeklinde maddeleri vermiş. Bir kahraman ikmal karakolu, kahraman eğitim sahası, levazım subaylığı gibi tesislerin kilidini aç ve ilgili nitelikleri güçlendirmek için binaları yükselt. İkincisinde de diyor ki iç kale restorasyonu. Bu tesisi açtıktan sonra ekstra güç ve bufflar için iç kalendeki belirli 30. seviye binaları restore edebilirsin. Tamam, belirli restoreler yapacağız. İç kale zaten bir buton eklenecek. En az 26 seviye olması lazım. Bir de şimdi askerler gelecek de askerlerin özellikleri garip hocam. Bazı kahramanların bizim kullandığımız işte atıyorum Yodit'tir, Süleyman'dır, Fatih Sultan Mehmet gibi kahramanların yıldız özelliği gibi özellikleri oluyor bunların da. Üçte de diyor ki yeni araştırma enstitüsü bu tesisi açtıktan sonra üniversiteye kahraman seviye limitlerinin artırılması ve geliştirilmiş özellikler gibi önemli yükseltmeler sunan çoklu kahraman teknolojileri barındıran yeni teknoloji kategorisi olan iç kale eklenir diyor. Dörtte de paralı asker kampı bu tesisi açtıktan sonra yeni bina paralı asker kampını inşa edebilirsin. Tesisi yükseltmek sana çeşitli paralı askerler işe almanı sağlayan paralı asker sözleşmesi kazandırıyor. Burada da diyor ki bir kamp eklenecek. Kampta yapılacak bu. Tarihin çağrısına kulak ver, farklı medeniyetlerden gücü savaşları bir araya getir ve şanlı bir savaş destanı yarat. Osmanlı yok, ben tripliyim hocam. Neyse üçe geçeyim. Şimdi üçüncü bölümde de 3 tane madde veriyor. Mevcut paralı askerler, Pers ölümsüzleri, Japon samurayları, Hint muharebe filleri, Bizans katakraftları, İsviçre mızrakçıları, Romalı yüzbaşılar, Kore okçusu, Mısırlı araba okçuları her paralı asker sayfası referans olarak önerilen kahraman dizilimini içerir. Bir referans olarak önereceklermiş hangi kahramanı içerdiği. Buradan da şunu anlayabiliriz. 3 artı bir komp sistemi ya da işte üçlü bir kompumuzun ekstra bir bölüm açılacak. Oraya paralı askerimizi ekleyebileceğiz gibi bir durum sunuyor bize. Bazı oyunlarda öyleydi çünkü. Paralı askerleri konuşlandırma. Görevi aldıktan sonra birlikler arayüzüne giderek mevcut birimlerini daha güçlü özel becerileri donatılmış paralı askerlerle değiştirebilirsin. Artık şey kahraman kompu konuşmak yerine bir de paralı askeri konuşacağız artık. Hangi kompu hangi paralı askeri gibi şeyler konuşacağız artık. Pazartesi göreceğiz hepimiz. Paralı asker gelişimi, paralı asker kampında savaş niteliklerini güçlendirmek için paralı askerlerle ilgili teknolojilerin kilidini açabilir ve yükseltebilirsin. Ekstra yükseltmeler ve kilitler var. Yani bu da yıldız şeklinde mi gelecek artık farklı bir şekilde geliştirme mi gelecek? Onu beraber göreceğiz. Paralı askerler ayrıca birim türleriyle ilişkili mevcut nitelikleri devralırlar diyor. Şimdi diğer bölüme geçeyim. Bir de askerleri tanıyalım hep beraber. Buradan önce Romalı yüzbaşından başlıyoruz. Harbe Lejyonu. Bildiğin tüm kahramanların beceri hasarını %2 arttırır. %2 bu arada yani normalde yeteneklere falan verdiğimiz zamanda da %0,4 falan veriyoruz. %2 ciddi bir rakam. Geliştiriliyorsa eğer ki öyle diyor. Eğer bu özellikler de ekstrasına geliştiriliyorsa çok ciddi yerlere gelebilir bu arada. Hani artık bir kahraman demek bunlar da. Sonrasında diyor ki birlik beceri hasarı verdikten sonra birliğin aldığı tüm hasarları 3 saniye boyunca 3,5 azaltır. Bu daha min seviyesi yani en düşük seviyesinde. Pers ölümsüzü birliğin tüm kahramanlarının beceri hasarını %2 artırır. Birlik beceri hasar verdikten sonra birliğin aldığı tüm hasarları 3 saniye boyunca 3,5 azaltır tekrardan diyor. Bunları bitirdikten sonra bir de gelecek çiçek etkinliğini inceleyelim. Ondan sonrasında videomuzu bitirmiş oluruz. Bugün pazar zaten pazartesi yani yarına bu etkinlik gelmiş olur. Şimdi bunu da inceledik. Diğer bölüme geçelim. Şimdi Japon Samuray, birliğin tüm kahramanların ikincil vuruş ve aktif beceri yani Miyamoto, Mulan gibi kahramanlar için genellikle ihtimali %1 arttırır. Birliğin aldığı tüm hasarı %2 azaltır. Bunlar kesinlikle artıyordur bu arada. Yıldız gibi özelliklerle kesinlikle bunu arttırıyoruzdur.
Hint Muharebe fili bu arada değişik bir oranı var bunun. Birlikteki tüm kahramanlar her turda %5 ihtimalle 2 normal saldırı yapar. Şimdi bazı kahramanların üçüncü yıldızlarında, atıyorum beşinci yıldızlarında, bazılarında tabii ki şey diyor hani %5 şu imza becerisini tetikleme ihtimali, %5 kritik atma ihtimali gibi şeyler varken bu da bildiğiniz bir kahraman gibi geliyor yani öyle bir destek kahraman değil de sanki gerçek bir kahraman gibi. Hani bir yıldız desteğini sağlıyor. Tabii ki öyle abartılacak bir durum değil ama bu geliştirilirse ki öyle diyor. Geliştirilirse çok ciddi oranlara çıkabilir. E, Umarım güzel olur. Çeşitlilik iyidir oyunda. Umarım güzel olur. Birliğin aldığı beceri hasarını %4 azaltır. Beceri hasarının ekstra azaltılması. Çünkü kahramanlar beceri hasarlarını çok yüksek vuruyor. Bunu da %4 indirmesi ciddi bir oran hocam yani. Evet, geldik şimdi Bizans Katakraft'ına. Birlikteki tüm kahramanlar beceri hasarını %2 arttırır diyor. Birliğin beceri hasar verdikten sonra birliğin aldığı tüm hasarlar 3 saniye boyunca 3,5 azaltılır. Geldi çoğunluğunda bir savunma var yani bir savunma desteği falan var. İsviçre mızrakçısı da diyor ki mızrakçısı birlik sıra tabanlı pasif hasar verirken düşman birliğinin savunmasının %2'sini görmezden gelir diyor. Birliğin aldığı tüm hasarı %2 azaltır. Savunma odaklı olanlar çok fazla bu arada yani. Bakalım. Evet, bu da sonuncusu bu konudaki güncellemede, paralı askerler güncellemesinde. Birliğin tüm kahramanların ikinci vuruş aktif beceri birleştirme ihtimalini %1 arttırır. Birliğin diyor aldığı hasar %2 azaltır. Mısırlı Arabox da birliğin tüm kahramanların beceri hasarını %2 arttırır diyor. Birlik beceri hasar verdikten sonra birliğin aldığı tüm hasarları 3 saniye boyunca 3,5 azaltır diyor. Bir de not var. Yukarıdaki bilgiler bir ön izlemedir diyor. Nihai ayrıntılar için lütfen oyun içi içeriği göz at diyor. Herhangi bir soru çıkarsa Catherine ne bu? Bir tane işte yetkiliyle Catherine'le iletişime geçebilirsin diyor. O şekilde bir duyuru verilmiş. Şimdi bu konudaki genel şeylerime bakarsak evet 3+1 sistemi geldi diyebiliriz artık. Kahramanlara bu tür paralı askerleri de ekleyeceğiz. Fakat şey oranı belli değil. Bunlar bir tane mi üretiliyor ki öyle büyük ihtimalle? Bir tane üretiyorsun. Yıldız diyor musun? Ne bileyim çeşitli envanterle materyallerle bir şeyler ekleyip bunun seviyesini mi arttırıyorsun? Ne şekilde yapıyorsun? Herhangi bir durum yazmıyor ama seviyesinin artırılacağı yani bu oranların artırılacağı gibi bir durum belirtiliyor aslına bakarsanız. Biraz ön izleme olduğu için üstü kapalı bir şekilde verilmiş biraz. Fakat genellikle bunları arttıracağını, bu özelliklerini de artacağını söylüyorlar. Çeşitli paketlerle, işte çeşitli keşif görevleriyle gibi bunlarla arttırabilirsiniz. Şimdi pazartesi geldiği zaman net şekilde görebileceğiz. Ki güncelleme pazartesi. Ondan sonra da bakacağız. Bir de çiçek etkinliği geliyor. Bu çiçek etkinliği de ücretsiz bir etkinlik olarak görünüyor. Onu da şimdi bir inceleyelim. Ondan sonrasında ufaktan videoyu bitiririz. Evet diyor ki bahar tüm canlılığıyla geldi. Her şey yenileniyor. Age of Empires Mobile Çiçek Festivali etkinliğini kutlamaya hazırlanıyor. Etkinliğe katıl ödüllerini kazan. 17-23 Mart arası sürecek bir etkinlik bu. Çiçek Festivali 5 alt etkinlikten oluşuyormuş. Ağaç dikimi, bahar gezintisi, bahar çiçekleri, bahçe fuar ve çiçek pazarı, bahar çiçekleri etkinliğinde çeşitli görevleri tamamlayarak çiçek sepetlerini elde edebilirsin diyor. Sepeti açtığında çiçekler ve yeşil yapraklar kazanabilir ve bunlarla çiçek pazarına değerli eşyalara takas edebilirsin. Bu her zamanki gelen etkinliklerdeki bir materyal olarak kullanacağız bunları. Ayrıca bahçe fuarı etkinliğinde görevleri tamamlayarak pullar toplayabilir. Çiçek sepetleri kazanabilirsin. Pullar bir sıra sonra sütun oluşturduğunda çiçek sepetleri ödül olarak verilir. Şimdi bunu diğer oyunlarda gördüm. Kare şeklinde bir alan veriyor. Böyle yapboz gibi çat 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 diye. Her bir tarafında böyle ödüller var. Şimdi bu sırayı tamamlarsan tamamladığın 2 bölüm alıyorsun. İşte üstten tamamlarsan tek alt taraftakini alıyorsun. Bir de çapraz gidersen 2 taraf alıyorsun. Öyle bir etkinlik vardı. Büyük ihtimal o şekilde bir şey olacak. Bazı oyunlar içine paket de ekliyor. Şu kadarlık bir ödül para işte satın alman lazım diyor. Bazıları hiç onu da yapmıyor. Şimdi Age of Empires. Göreceğiz pazartesi ne şekilde olacağını. Ayrıca diğer etkinliklerde elde ettiği hatta şuradan da sürükleyeyim hocam. Yani okumak isteyenler için şöyle geldim. Heh. Onlar için de şey yapayım. Ayrıca diğer etkinliklerinde elde ettiğin dere suyunu ağaç dikim etkinliğinde ağaçları sulamak için kullanabilirsin. İlerleme tamamlandığında çiçekler seyretme fırsatı elde edebilir ve mini oyunu tamamlayarak ödüller kazanabilirsin. Bahar gezintisi etkinliğinde her gün belirtilen görevleri tamamlayarak ilgili ödülleri alabilirsin. Çiçek puanları topla ve büyük ödüllere ulaş diyor. Valiler bu yüzden diyor görevlerini takip etmeyi unutmamalı. Çiçek Festivali boyunca diyor ne kadar çok görev tamamlarsan o kadar fazla ödülün kilidini açabilirsin. 17 Mart'ta görüşmek üzere diye bir şey yapılmış. Yani ücretsiz bir etkinlik gibi görünüyor hocam. Etkinlik iyidir. Bir şekilde gelmesi güzeldir. Çünkü etkinlik eksikliği çektiğimiz için.
işte savaş olsun, bütün etkinlikler olsun. Josep'in etkinliği mesela çok sevmiştim. Bütün etkinlikler gelse bence daha güzel olur. Ee, Oyuncu da mutlu olur. Böyle uğraşmamızı gerektiren şeyler var. Oyun içerisinde bunlar bizim için iyi olur. Sizlerin görüşleri nedir? Öğrenmek isterim. Videoyu beğenip yorum atarsanız şimdiden teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.